Bu çiçeğin videosunu birkaç parça halinde daha önce paylaşmıştım ama ses ekleyememiştim. O parçaları birleştirerek ve üzerine konuşarak yeniden düzenlemek istedim. Yaklaşık bir yıldır YouTube için içerik üretiyorum. E, tabii ki ilk başladığım aşamaya göre hem video editlerken hem video çekerken çok geliştirdim kendimi. E, Burada alçak gönüllülük yapamayacağım. Gerçekten video editlemek, gerekli ışığı, açıyı, kamerayı vesaireyi sağlamak, ortamı sonradan toparlamak çok zaman alıyor. Belli bir süre sonra videolarınızdaki eksiklikleri de fark ediyorsunuz. Sonra kanalınızdaki videoların düzenini birinin diğerine göre ne kadar çok trafik aldığını fark ediyorsunuz. Ve ben de geçmişte yaptığım bazı videoların böyle parça parça olduğu için kaybolup gitmesini istemedim. O kadar emek var. Bunları birleştirip yeniden düzenleyip yayınlamayı tercih ettim. O yüzden son zamanlarda kanala çok miktarda video yüklüyorum. Biz bunu seyretmiştik, bunu bir daha niye yükledi diye düşünüyor olabilirsiniz. Bunu özellikle başta söyleyeyim. Aslında bunlar daha önce parça parça yayınlanmış videolar ve ben bir hem video içerik üreticisi hem de bir video hem de bir YouTube izleyicisi olarak, çünkü çok sıkı YouTube keçe videoları seyrediyorum. Karşıma böyle bir YouTube'un önerdiği bir şey çıkınca, bir video çıkınca bakıyorum, işte part 2 yazıyor, part 3, yani ikinci bölüm, üçüncü bölüm. Diyorum, bunun ilk bölümü neydi acaba? Ya da üçüncü bölümü karşıma çıktıysa bunun dördü var mıydı acaba deyip YouTuber'ın sayfasına girip videoların içerisinden, belki onlarca video oluyor, bu videonun başını sonunu bulmam gerekiyor. Serinin başını ve sonunu bulmam gerekiyor ve bu benim hiç haz etmediğim bir durum. Baktım kendi kanalında da o şekilde birkaç video var. Ben bunları parça parça eklemiştim geçmişte, çünkü videoların boyutu çok fazlaydı ve telefonla çekiyorum bu videoları. Hafızam bir türlü yetmiyordu. Hafızayı geliştirmeme rağmen belli bir kotanın üstüne çıkamıyordum bir türlü. En sonunda hafızayı çok fazla yükselterek videolarımın boyutunu artırmayı başarabildim. O yüzden geçmişte yayınladığım videoları şimdi birleştirerek ve daha da geliştirerek, üzerine konuşarak yayınlamak istedim. Bu videoda yaptığım çiçeği tesadüfen buldum aslında. Nasıl tesadüfen? Aslında başka bir çiçek yapmak için yola çıkmıştım. Böyle taç yaprakları uzun olacaktı, içe doğru kıvıracaktım. Daha önce yapmıştım ama kısa kısa görsellerle paylaşmıştım ben onu, yapım aşamalarını. O çiçeği yaparken durum başka bir şeye dönüştü. Ben de dedim ki bunu, bu kadar büyük bir çiçeği madem istediğim forma dönüştüremiyorum, başka bir şeye dönüştüreyim ve oynamaya başladım üzerinde. Ve sonunda gördüğünüz böyle değişik katlanmış bir çiçek oldu. Tabii ki doğada bu çiçeğin aynısı yok, mümkün değil, çünkü hayal ürünü tamamen. Tevafuken ortaya çıktı. E, Ne yaptım? Yaklaşık işte elimden daha büyük uzunlukta taç yapraklar yaptım. Yani bir ölçü veremiyorum. 15 santimetreden büyük diyebilirim. Genişliği de bir el avuç içi büyüklüğünüzde, öyle diyelim. Bunları merinos yünü kullandım. Avustralya merinos yünü. İnce bir yün. Çok narin, hoş keçeler elde edebiliyorsunuz. Kenarlarına böyle bir şerit geçtim. Aslında olmayabilir. Hayal gücümüze kalmış tamamen mevcut durumumuz. 5 tane taç yaprak çalıştım. 6 tane de olabilir aslında ama katlarken belki sorun oluşturabilir. Tek sayılarda çalışmak daha hoş bir görüntü ortaya çıkarıyor mesela. Şimdi bu videoda aynı yöntemle yapılmış 2 tane çiçek göreceksiniz. Videonun ortasına doğru bu çiçeğin başka bir versiyonunun katlamasını göstereceğim. Yani bu arada burada pinç test yaptım, bakın. Yünler çok iyi tutunmamış. Çektiğimde böyle bir tutam yukarı geliyor sanki. O yüzden şimdi birazcık daha basıncı artırarak ovmaya devam ediyorum. Ne diyordum? Evet, videonun ortasından sonra yine aynı yöntemle yapılmış daha küçük lilalı, pembeli bir
5 taç yapraklı bir çiçek göreceksiniz. Onu da lastikli bir at kuyruğu tokası yapmak için kullanacağım. Burada yün döşemeyi, işte sıkılaştırmayı, keçeleme yöntemini gösteriyorum. O diğer çiçek üzerinde de bu kenardaki kıvrımları nasıl verdiğimi, ortaya ne gibi bir şekil verdiğimi, işte ortadaki o siyah tomurcukları nasıl yaptığımı göstereceğim. Evet, şimdi biraz ara verip yapım aşamalarına devam edelim. Tam şu aşamada içimden ne geçtiğini söyleyeyim mi? Yani bu çiçeği yaparken bu aşamada. Allah'ım, çiçek bu kadar kötü olabilir. Ben nasıl bunu yaptım? Bir şey de benzemedi, bunu nasıl yapsam acaba? Ne yapsam da bir şeye benzetsem diye düşünüyordum. Yani inanın her zaman e, her şeyiniz yolunda gitmiyor keçe yaparken, ama hiçbir şeyde ziyan olmuyor. Keçe sonunda başka bir şeye dönüşüyor. Hatta bazen abartarak diyorum ki ya, keçenin canı var herhalde diyorum. Yani neye niyet ettiniz? Her zaman aynı niyetle sonuç akıbeti olmuyor. Niyet başka, akıbet de başka olabiliyor. Bu çalışmada öyle bir şey oldu gerçekten. Niyet başka, akıbet bambaşka. Şimdi üzerine bakarken diyordum ki bu çok berbat bir şey oldu. Ben bunu nasıl, neye çevirsem acaba? Sonunda ortaya çentik atmayı ve çiçeğin bir işte yıldıza dönüşmesini sağladım ve bu aşamadan sonra iş biraz daha kolaylaştı. O çirkin taç yaprakları biraz daha şekil aldı, biraz daha sıkılaştı ve sonunda Allah nasip etti de yüzümüze güldü, bir şeye döndü bu çiçek, ama sonu çok güzel oldu. Lütfen sonuna kadar izleyin, olur mu? Çiçeğin yapraklarını güzelce ovdum. Büyük olan çiçeğin, yani taca yerleştireceğim çiçeğin açık hali bu şekilde görünüyor. Şimdi gelelim bu çiçeğin katlamasının nasıl yapılacağına. Katlamayı diğer daha küçük olan 5 yapraklı çiçek üzerinde göstereceğim. Burada eğer uzunluğunu çok fazla buluyorsanız gösterdiğim yönde katlayarak taç yaprakların biraz daha kısalmasını sağlayabilirsiniz. Keçe ıslakken hangi yöne yuvarlanırsa, tepilirse o yönde küçülme gösterir çünkü. Evet, daha küçük olan aynı yöntemle yapılmış 5 yapraklı çiçek üzerinde katlamayı gösteriyorum. Çiçeğin yaklaşık 1/3'lik yaprağının 1/3'lik bölümünde, yani ortanın biraz altı diyebilirim, bölümünde yaprağı içe doğru katlayıp mandalla sıkıştırıyorum. Bunu bir yerde görmedim. Herhangi bir yerde görmedim böyle bir yöntemi. Sadece bu kadar uzun yapraklı bir çiçekten ne çıkar diye düşünürken, böyle keçeyle oynarken bulduğum bir şey bu. Ki ben ıslak keçeye şekil verirken mandalı çok kullanırım. Bu şekilde ortasına bir kapak yerleştirdim ki o uçlar yukarıda dursun, daha hoş bir görüntü ortaya çıksın diye. Bunu bu şekilde ıslakken bir havlu üzerine koyup son şeklini verip kurumaya bırakacağım. Genelde balkonda, açık havada kurutuyorum. Bir gün sonra kurumuş halde elime geliyor. Bakın, çektiğim halde kesinlikle formu değişmiyor. Ortasına bu şekilde bir keçe top yerleştirdim. Keçe topun içerisine bu minik hazır satılan tomurcuklardan koydum.
Altına da koyabiliriz ya da iple de dikebiliriz. Bu tamamen yani bizim hayal gücümüze kalmış bir şey. Ben sırf o uçtaki çiçeğin ortasına gelen hani o yukarı doğru bükük olan kısımların birbirine değmemesini, daha da yukarıda durmasını sağlamak istedim. Böylece ortaya bir şey koyayım ki onlar birbirine değmesin dedim. Bu iç taraflarına da bir miktar sıcak silikon sıktım. Aslında olmasa da olur ama ben işimi biraz garantiye alayım dedim. Evet, tam olarak sabit dursun diye de yaprakların ucuna sıcak silikon sıkıp sabitledim. Ortasına da hazırladığım bu tomurcuk kısmı yaptım. Bu tomurcuğun yapım aşamalarını göstermedim. Yani gerek yok diye düşündüm. Keçe top yapımını bilmiyorsak kanalımda var. Keçe top nasıl yapılır? Zaten hazır satılıyor. Uçtaki tomurcuklarda iple de yapılabilir. Siyah iple de yapılabilir. Yani illaki bir şey almaya gerek yok. Evdeki malzemelerle de çiçeğin ortası yapılabilir bence. Bir tanesi bu şekilde oldu. Diğeri de bunun aynısı. Sadece ortasındaki kısım sarı tomurcuklu olacak. Şimdi bu çiçeğe bir yaprak yapacağım. Yapraklarını da rengarenk yapmayı düşünüyorum. Böyle tıpkı sonbahar yaprakları gibi birazı sararmış, birazı kızıl bir renge bürünmüş. O şekilde yapacağım. Yünüme tam bir yaprak şekli vermiyorum. Böyle daha büyük bir alanda çalışacağım. Yani bir yapraktan çok daha büyük bir alanda yün döşeyeceğim. Kafama göre rastgele yerlerine renkli yünler koyuyorum. Daha sonra buna yaprak şekli vererek keseceğim. Evet, yünler elime yapışmasın diye bir tülün üzerinden su ve sabunla ovma işlemi yapıyorum. Şimdi ben her aşamada, her videoda en ince ayrıntısına kadar anlatmaya çalışsam da bazen neyin için yaptığımı söylemiyorum. İlk defa ıslak keçi seyreden arkadaşlar da yorumlarda neyin için yaptığınızı niye anlatmıyorsunuz diye bana karşılık veriyorlar. Şu an yaptığım işlem pinç test. Hem arkadan hem önden bir tutam çekiyorum. Eğer yünler elime geliyorsa demek ki ovma işlemine devam etmeliyim demektir bu. Yok eğer gelmiyorsa şekillendirme aşamasına geçebilirim demektir. Yani keçe olmuş demektir aslında. Burada hani henüz sabunluyken yaprak şekli veriyorum bu keçe kumaşıma. Kestiğim her bir parçayı değerlendireceğim. Artanları bile değerlendireceğim biraz sonra. O yüzden kontrollü kesiyorum ki artan her bir parçada bir yaprak veya minik bir dal, bir çubuk olabilsin diye. Evet, videoları ilk defa seyreden arkadaşlar neyin için yaptığını niye anlatmıyorsun diye yorumlara yazabiliyorlar ama inanın her videoda aynı şeyi tekrar söylemek devamlı izleyen arkadaşlar için de sıkıcı olabilir diye birçok aşamayı söylemeden geçiyorum. Aklınıza takılan bir şey olursa da yorumlarda zaten sorarsınız ve seve seve karşılık veririm. Makas dayan her yüzeyi yeniden ovmak gerektiğini hemen her videoda söylüyorum. Burada da söyleyeceğim. Çünkü bu dokuma bir kumaş değil ki zaten dokuma kumaşları bile kestiğinizde kenardan ip atar birçoğu. Keçede de öyle. Makas dayan her kenar
Kuruduktan sonra açılma ve gevşeme yapabilir. O yüzden oraları ovmak ve kapatmak gerekir. Yani serbest yün liflerinin dışarı çıkmasını engellemek gerekir. Tekrardan güzelce ovmak lazım. Ovma hem onu sağlıyor, hem daha da küçülmeyi sağlıyor, hem de şekil vermeyi sağlıyor açıkçası. Yapraklarda da aynı şekilde ovarak, özellikle sabunu arındırdıktan sonra ovarak şekil vermeyi çok seviyorum ben de. Artan minik keçe parçalarını da bu şekilde ovarak minik dallar oluşturdum. Minik yapraklar, minik dallar ve pipete sardığım keçe ipler görünüyor bu ekranda da. Keçe ipleri nasıl yapıldığını daha önce kıvırcık saçlı keçe bebek videosunda paylaşmıştım. Aynısını burada tekrarlamadım. Şimdi elde ettiğim bu yaprakları ve minik dalları kullanarak sıcak silikonla tacıma yapıştıracağım. Tacımın yüzeyi saten kumaşla kaplı. Sıcak silikon çok güzel tutunuyor bu yüzeye. Plastiğe de metale de sıcak silikon tutunuyor ama en güzeli kumaş yüzeyi tutunuyor diyebilirim. Çok sağlam oluyor. Bu şekilde hayal gücüme bağlı olarak işte neyi nereye koysam daha güzel olur diye önceden bir test ediyorum. Sonra da silikonla sabitleyerek yerleştiriyorum. Aynı yöntemle yaptığım diğer çiçeğin ortasına da bu sarı tomurcuklardan koydum. Bu beyaz ipler görünmesin diye de onları keçeli kalemle boyadım. Diğerinden tek farkı bu. Diğerinin ortasında siyah tohumlar vardı. Bunda da sarı tohumlar var. Bu şekilde keçeli kalemle geçişli bir şekilde boyuyorum oradaki ipleri. Çünkü ipler dışarı doğru taştı göründü. Bu çiçek küçük olduğu için tomurcuklar dışarıya doğru taşıyor ve beyaz beyaz görünmeleri çok şık olmadı. O yüzden ben de böyle bir yöntem sergiledim. Şimdi bunu bir lastik tokaya sabitlemek istiyorum. Daha önceden elimde bulunan herhangi bir keçe parçası bu amaç için uygun. Yuvarlak bir keçe kestim. Bunu çiçekle bu parçanın arasına lastiği sıkıştıracağım ve sıcak silikonla sabitleyeceğim. Elimde kalan minik dallardan da görsel amaçla faydalanıyorum. Yaprak da olabilir burada, çok şık olur. Bu şekilde lastiği
yuvarlak keçe parçasıyla çiçek arasına sıkıştırıp sıcak silikonla yapıştıracağım. Benden bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere.